Çocuk geç kalmış. Onun için tekrar indirdiler kapıyı. Şimdi tekrar kapatıyorlar. Çocuğa yürüyorlar. Evet, otobüsümüz burada. Couchsurfing'de kaldığım evdeki çocuğun, Alejandro'nun söylediği o fiyatların arasından geçerek, yani dağların arasındaki nehirleri takip ederek yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Vallahi ne diyeyim, muhteşem yerler ya. Şöyle devam ediyor. Şöyle diyorsun. Evet, şuradan devam ediyor. Şu kanala doğru gidiyor. Yani. Şurada toprağa doğru gidiyor. Vay. Gerçekten ikisi barışık. İşte bakın. Şuradaki iz şelaleden ileriden geliyor. Şöyle geliyor. Şu an altımızdan geçiyoruz. Evet. Şöyle devam ediyor. Şuraya yanaşacak sanırım. Arka tarafını dönüyor. Şöyle göstereyim. Şu an dönüyor. Bu taraftan aşağı kapı. Allah'ım yarabbim ya. Manzaraya bakın ya. Telefonda ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama ya muhteşem. Muhteşem ötesi ya. Hayatımda karşılaştığım en güzel manzaralardan biri. Adamların gemi limanı şelalenin altında ya. Vay.
kısa bir Çayten görüntüsü vereyim. Ya bura Allah'ım nasıl bir yer ya. Bu dağlar bulutların arkasında. Ya bana direkt şeyi hatırlattı bura. Şu Rocky 1'deki Rocky 1 kasabaya gelir. İlk giriş sahnesinde aynı o kasabaya. Şuraya bakın arkadaş. Yani basit hayat. Herkes mutlu mesut. Kendi halinde yaşıyor, gidiyor işte. Allah herkese selam. Şu an Çayten'de bir müzeden çıktım. Oradaki görevli çocuk bana bu Çayten hakkında biraz bilgi verdi. Müzenin ne hakkında olduğunu. Ben de taşlar maçlar var, tam çözemedim. Burada çıkarılan madenler falan, herhalde onları koyuyorlar zannettim. Şöyle biraz Çayten manzaraları göstereyim. Ya Allah'ım, yani böyle bir güzellik, ne kadar güzel, adamlar ne kadar şanslı falan dedim biraz önce şehri gezerken. Ya bu Çayten 2008 yılında şu dağların arkasında bir volkan var diyor. Şu bulutların arkasında. O volkan patlıyor. Volkanın patlamasıyla oluşan lavlar bu nehirle beraber, şu gördüğünüz nehir, bakın şu an akıyor. Bu nehirle beraber diyor tüm şehre geldi diyor. Oradaki taşlar, alüvyonlar, lavlar hepsi şehre geldi. Şimdi bu patlamaya ölen yaralanan var mı dedim. Yok diyor. Patlamaya başlamadan önce şehri boşalttılar diyor. İşte kalanlar vardı diyor, buradaki görevliler falan. Onlar bilgi verdi diyor. Başlamak için. Bir de video izletti bana. Şimdi başladıktan sonra diyor şehri aldı götürdü diyor. Bu nehir öyle bir coşmuş, bütün şehri, o evleri denize doğru atmış. Biraz resim falan da çektim, onları atarım. Ondan sonra diyor bu kasaba yok oldu diyor. Kimse yaşamadı diyor. Hükümet buranın haritadan silinmesini istedi diyor. Bura çok tehlikeli bir bölge. Tekrar inşa etmek çok masraflı. Bilmem ne zar surt dedi diyor. İşte böyle şeyler. Salladı bizi diyor açıkçası. Kimse bizi desteklemedi. Herkes başının çaresine bakmaya başladı diyor. Gitti akrabalarına falan başka şehirlerde yaşamaya başladılar. Şöyle biraz işte şu güzellikler bazen nasıl ölümcül olabiliyor ya. Şimdi şu nehre bakıyoruz. Ne kadar güzel bir görüntü dağların arasından diyoruz. İşte Allah'ın işi kabarınca bir anda bütün şehri yutabiliyor. Neyse adamlar şehri boşaltmışlar. Herkes başının çaresine bakmış. Ondan sonra diyor 2008'de oldu bu. Bir yıl sonra diyor insanlar yavaş yavaş buraya dönmeye başladı diyor. Gidecek bir yerleri yok diyor. Mecburen diyor buradaki kalıntılardan tekrar evlerini inşa etmek zorunda kaldılar. Herkes tek tek gelmeye başladı diyor. İllegal olarak bir yıl sonra gelmeye başladılar. 2009'dan sonra diyor. Resmi olarak da 2010'dan sonra devlet yerleşmelerine izin vermiş buradaki halkın. Ama diyor yani burayı inşa edecek, herkes evini inşa ediyor ama yani şehri inşa edecek para yok. Bu kanalları nasıl yapacaklar? Yani başın çaresine bakıyor. Evet belki sığınıyor insanlar ama ya elektrik getirmeleri lazım. Suyu, kanallar açıp şehirlere, evlere tekrar taşımaları lazım. Her neyse. Bundan sonra diyor hükümet baktı millet bir şey olmayınca diyor, hükümetten bir cart olmayınca adamlar destek kampanyaları başlattılar. Şile'deki halk bu Çayten'in yeri yeniden kurulması için
buraya destek verdi. Bağış kampanyaları yaptılar ve bu şehri yeniden dirilttiler diyor. Yani çok değil ya, 2008 kaç 16-17 yıl önce oluyor deprem. 15 yıl önceki olan. Şuradan geçeyim şu köprüden. Bir dakika. Şöyle. Ya şu kasaba ne kadar güzel arkadaş ya. Neyse. Video izledim. Sonra 2011'den sonra diyor şehir tek tek böyle yavaş yavaş geliştirdi kendini diyor. Daha sonra turizme açıldı diyor. İşte dağlar, ovalar, parklar, şelaleler, bu glasyerler, buzullar falan. Milleti buraya çekmeye başladık diyor. Ondan sonra biraz para akmaya başladı. İnsanlar ve şehir kurtuldu diyor açıkçası. Sonra çocuk ya o anlatırken bir resim ilgimi çekti. Dağların arasından buzullar akıyor. Dedim bu ne? Dedi burada buzul var dedi. Şey var, glasyer var dedi. Birkaç tane var dedi. İstersen yürüyerek gidip görebilirsin. Ne kadar mesafe? 20 kilometre dedi. Nasıl giderim dedim. Yürüyerek diyor. Yalnız dikkat et, pumalar var diyor. Sana saldırabilir diyor. Günlük zamanda yani yüksek sezonda insanlar varken bir şey olmaz da diyor. Sen şimdi teksin diyor. Biraz dikkat et falan dedi. Dedim şimdi oraya gidecek zamanım yok. Pıyapı'ya giden otobüse yakalamam lazım. Kal diyor burada bir gece daha. Git işte gelmişken gör falan dedi. Bakayım falan dedim. Uber'le gidebilir miyim dedi. Burada Uber yok diyor. Hemen orada bir kıza söyledi. Sen bırak gibilerinden. Parasını ver buna gibi. Ama kız kabul etmedi. Dedi işim var şimdi başka yere gideceğim. Bilmem ne. Dedim ne yapabilirim? Burada dedi şelale var dedi. Yarım saat ötede. Git diyor şelaleyi gör. Bari orayı göreyim dedim ben de. Yani şehrin ilginç bir hikayesi var arkadaşlar ya. Bu nedir? Böyle güzellikler içerisinde bayıla bayıla izlediğimiz yer. Yani o güzelliklere sebep olan dağlar, nehirler bir anda insanların ölümüne sebep olmuş. Ölmemiş de daha doğrusu. Şehri yok etmiş. Vallahi dur lan, barikat var. Bu ne? Barikatı nasıl açacağız? Direkt geçecek ya. Şuradan direkt geçeyim. Bakalım şelale neymiş. Oh. How are you? ¿Cómo estás? ¿Oh? ¿Cómo estás? Oh, hello. Evet, buralarda olan bir şey. Köpek geri döndü lan. Durdu. Vallahi köpeklerden tırstım ama geri döndüm. Bu köpeğe de hak verdim niye durduğunu. Ben de diyorum köpek niye durdu? Tamam, yukarıdakilerin bölgesiymiş. O yüzden durmuş. Geri geliyorlar. Allah Allah. Meme lazım Allah'ım, siktir et. Bir şeyler de göreceğiz diye götten olmuyor. Geliyor bunlar da benimle beraber.